Bu soru ne zaman gelecek diye bekliyordum. Hoş geldiniz Ahmet Hocam. Hoş bulduk, merhabalar. Hocam implantımı yaptırdım, artık iyileşmesini bekliyorum. Bu süreçte nelere dikkat etmem lazım? Öncelikle geçmiş olsun. İmplant bölgenizin hızlı ve sorunsuz bir şekilde iyileşebilmesi için özellikle ilk gün yara bölgesine kesinlikle zarar verilmemeli. Bu yüzden ağız çalkalama, tükürme, yara bölgesine dokunma gibi hareketlerden kaçınmamız gerekiyor. Bu tip hareketler işlem gören bölgede kanamayı artıracak ve iyileşmenin uzamasına sebep olacak. Hafif bir kanama olabilir, tamamen normal, kafanıza takmayın. İyi de hocam tüküremiyoruz, ağzımızı çalkalayamıyoruz. Şimdi de hafif kanama olacak dediniz. Ne yapacağız ağzımızda biriken kanı? Öncelikle ağzınızda kanı biriktirmeyeceksiniz. Normal tükrüğünüzü yutuyor gibi yutacaksınız. Ne kadar çok biriktirirseniz yutmanız o kadar zorlaşır. Ancak buradan gelen kanamayı da yutacakmışım diye sakın emmeyin. Normal tükrüğünüzü nasıl yutuyorsanız biriktirmeden yutabilirsiniz. Tamam hocam, bunlara dikkat edeceğim. Peki yeme içme ile ilgili kurallar neler? Öncelikle bir operasyon geçirdiniz. Her operasyondan sonra olduğu gibi biz genelde diş hekimleri 2 saat yemeği içmeyi yasaklarız. 2 saat yeme içme kesinlikle yok. 2 saat geçtiği halde uyuşukluğunuz hala devam ediyorsa uyuşukluğunuz geçmeden yeme işlemine başlamayın. İmplantlarınız yerleştirildikten sonraki ilk 3 hafta çok kritik. Özellikle bu ilk 3 hafta boyunca implantın üzerine hiçbir kuvvet gelmesini istemiyoruz. Bu yüzden yemek yerken implantın yapılmadığı tarafı kullanın. Özellikle ilk 24 saat yediğiniz yemekler çok baharatlı, çok sıcak olmasın. Yoğurt gibi, dondurma gibi soğuk şeyler tüketmeye gayret edin. Ayrıca implant sonrasında çoğu zaman implant bölgesinde dikişlerimiz de olduğu için fındık, fıstık, cips gibi sert yiyecekleri de tüketmemeye gayret edelim. Hocam çok üzgünüm ama sormak zorundayım. Peki sigara içmek serbest mi? Bu soru ne zaman gelecek diye bekliyordum. İşlem günü kesinlikle sigaradan uzak durmanız gerekiyor. Özellikle ilk bir hafta içinde tek bir sigara içmek bile çok zararlı. Sigara içmek implantın yapıldığı bölgede iltihaplanma gibi çok ciddi sonuçlara sebep olabilir. Hazır kötü alışkanlıklar demişken de ilk 48 saat alkol almamaya da özen gösteriyoruz. Biraz da bakımı konuşalım hocam. İmplant için özel bir diş fırçası falan var mı? İmplant için özel bir diş fırçası yok. Normal ağız bakımında kullandığınız diş fırçasını kullanabilirsiniz. İmplantınızın yerleştirildiği gün diş fırçalamayı bir günlüğüne es geçebiliriz. Ama ertesi gün kesinlikle diş fırçalamaya başlıyoruz. Ağzınızdaki kendinize ait olan normal dişlerinizin olduğu bölgeleri her zaman nasıl fırçalıyorsanız aynı şekilde fırçalayabilirsiniz. Ama implantın yerleştirildiği bölgeyi çok yumuşak ve nazik hareketlerle temizlemeye çalışalım. Yalnız bu arada şunu söylemeden geçemeyeceğim. Özellikle implant yerleştirmiş olduğum hastalar kontrole veya dikişlerini aldırmaya geldiklerinde implant bölgesine korkularından hiçbir şekilde dokunmuyorlar. Ve implantların üzerleri tamamen yiyecek artığıyla kaplanmış bir şekilde geliyor. Bakın bunu kesinlikle istemiyoruz. Çünkü orada biriken yiyecek artıkları implantınızla diş etinizin arasına girerek bölgenin enfeksiyon kapmasına, bölgede gereksiz olmaması gereken kızarıklıkların ve şişliklerin olmasına yol açar. Buna lütfen dikkat edelim. Yumuşak hareketlerle yavaş yavaş implantlarımızın etrafını temizlemeye gayret gösterelim. Bunun dışında doktorunuzun reçete etmiş olduğu gargarayla ağzınızı çalkalamak iyileşmenizi olumlu yönde etkileyecektir. Yalnız bahsetmiş olduğum doktorunuzun size reçete etmiş olduğu gargara. Sakın bunu marketlerde satılan ağız çalkalama sularıyla karıştırmayın. Hazır reçete demişken doktorunuzun verdiği ilaçları özellikle de antibiyotiği kesinlikle ihmal etmek yok. Tamam hocam, ilaçlarımı da düzgün bir şekilde kullanacağım. Hangi durumlarda bir terslik olduğunu düşünmeliyiz? Hani mesela şöyle bir şey yaşıyorsanız doktorunuza haber verin dediğiniz bir durum var mı? Evet var. Belirli durumlara dikkat etmemiz lazım. Öncelikle implant sonrasında ağrı, hafif kanama, şişlik, bazen morluk bunlar belirli bir seviyeye kadar işlem sonrasında bizim normal olarak kabul ettiğimiz durumlar. Ancak şimdilik söyleyeceğim durumlar kesinlikle normal durumlar değil. Eğer ki bunlardan bir tanesini bile yaşıyorsanız mutlaka doktorunuzla irtibata geçmek zorundasınız. 1. İmplantınızda bir hareketlilik veya sallanma hissediyorsanız. 2. Ağrı kesiciyle bile geçmeyen çok şiddetli bir ağrınız varsa. 3. Ağzınızı dolduracak kadar hiçbir şekilde durduramadığınız aşırı bir kanamanız varsa. Bu saydıklarımdan bir tanesini bile yaşıyorsanız kesinlikle söylediğim gibi derhal doktorunuzla irtibata geçmek zorundasınız. Aksatılmaması gereken önemli bir konuda sizlere yardımcı olmak amacıyla hazırlanmış olan bu videoyu beğenip kanalımıza abone olmanız. Günü geldiğinde ihtiyacınız olan bir bilgiyi kanalımızda mutlaka bulacaksınız. Destek olduğunuz için teşekkür ediyorum. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.